Nefes darlığıyla bir hasta doktora başvurduğunda hekim normal en sık rastladığı hastalıkların yanında bazen eğer cevap alamıyorsa tedavisine bu tip darlıkları da aklına getirmelidir. Bunlar teşhis edildiğinde tedavisi bazı özellikler arz eder ve çok iyi merkezlerde, hava yolu girişimleri konusunda uzmanlaşmış merkezlerde göğüs cerrahisi, anestezi, kulak burun boğaz, göğüs hastalıkları gibi branşların hep birlikte çalıştığı merkezlerde çok özel tedavilerle yaklaşım gerektirmektedir. Ve bu hasta bölümün çıkartılarak sağlam nefes borusunun iki ucu tekrar bir yere getirilerek hastalarımız tekrar normal nefesine kavuşabilmekte, eski sağlıklı günlerine dönebilmektedir. Fakat bu konuda en çok vurgulanması gereken nokta hastalarımızın nefes borusu problemlerinde hemen hemen tek bir ameliyat şansı olduğudur. Bu nedenle öncesinde teşhisin çok detaylı yapılması, çok iyi araştırılması, hastalığın boyutlarının ve evresinin çok iyi belirlenmesi, daha sonra da uygun teknikle yetkin ve bu konuda tecrübe sahibi bir ekip tarafından bir kez ameliyat edilerek ondan sonra da normal bir şekilde hastanın solunumuna ve hayatına dönebilmesinin sağlanması hedeflenmelidir. Bazı girişimsel yöntemlerle yapılan lazer, genişletme, yakma, dondurma, biyopsi vesaire gibi yöntemler zaman zaman hepimizin başvurabildiği yöntemler olmakla birlikte gereksiz, peş peşe ve hasta bölümün daha da uzamasına ve nefes borusunun diğer bölümlerini de etkilemesine neden olacak şekilde kullanılmamalıdır. Bu durumda hastanın başta var olan cerrahiyle tam tedavi şansı kaybolabilmektedir. Nefes borusunun 11-12 santim gibi belli bir boyu olduğu için ve araya koyabilecek protez, ek bir aparatımız olmadığı için daha önceden eğer ameliyat geçirilmişse, nefes borusunun boyu zaten kısalmışsa, trakeostomi takılmışsa, herhangi bir şekilde tekrar ameliyat şansımız yoksa bu hastalara biz artık hiçbir şey yapamayız demiyoruz. Yine bu hastalarımız için önerebileceğimiz birçok yöntem var. Hastanın normal nefes alıp verebilmesini sağlayacak, konuşmasını sağlayacak ve önde trakeostomi deliği olsa bile oranın kapalı tutulmasını sağlayarak yine normal günlük hayatını fark edilmeden yaşayabilecek, sürdürebilecek aparatlar ve bazı silikon tüpler kullanabilmekteyiz. Bunlar hastalarımızın yaşam kalitesini çok belirgin derecede iyileştirmektedir.